Dünya düz mü? Yapılan araştırmalara göre Y kuşağı olarak adlandırılan milenyum çocuklarının 1/3'ü dünyanın aslında düz olduğuna inanıyor. Biz de tam bu noktadan hareketle bu videomuzu hazırladık. Bu videoyu değerli takipçimiz Murat Silva'nın talebiyle hazırladık. Kendisine teşekkür ederiz. Sizin de talep ve önerileriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kafayı mı yemiş bunlar, ne düzü ne dünyası diyebilirsiniz. Ancak istatistiki veriler insanların bu teoriye giderek daha çok inandığını gösteriyor. Peki nedir bu düz dünya teorisi? Gelin birlikte bakalım ve ardından da dünyanın yuvarlak olduğunu iddia edenlerin delillerini birlikte inceleyelim. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düz dünya teorisi. Düz dünya teorisini savunanlara göre aslında bütün dünya ülkeleri bir olmuş durumda ve bütün gerçekleri halklardan saklıyor. Bizi bilinmeyen bir sebepten ötürü kandırıyorlar. Başı da Amerika çekiyor. Şimdi madde madde düz dünyacıların iddialarını tek tek sıralayalım. 1. Dünya aslında Güneş'in etrafında dönmüyor. Güneş sanıldığından çok daha küçük ve dünya üzerinde çember şeklinde bir yörünge çiziyor. Evren aslında 5000 kilometre yüksekliğinde. Güneş ve Ay, yer yüzeyinden 4800 kilometre yüksekte yer alıyor. 2. Dünyanın kenarında buzul duvarları var ve Antarktika aslında burası. Kuzey kutbu da dünyanın ortasında bulunuyor. Buzul kenarlara ulaşmamamız için askeri birlikler görevlendirilmiş durumda ve uluslararası antlaşma gereği bütün ülkelerde bu durumu biliyor. Gizli bilgiler burada saklanıyor. 3. Son yapılan iddialardan birisi de Avustralya kıtasının aslında var olmadığı ile ilgili iddia ortaya atmak. Geçtiğimiz günlerde önemli bir hadise meydana geldi. Shelley Floride adlı bir kullanıcı Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda "Avustralya yok. Kanıt dediğimiz her şey dünyanın önde gelen ülkeleri tarafından üretilen iyi kurgulanmış yalanlar ve belgeler." Peki ya Avustralyalı arkadaşlarınız? Onların hepsi oyuncu ve bilgisayarlarla üretilen karakterler. Dünyayı kandırmak için oynanan yalanın bir parçası dedi ve ortalık karıştı. Sanki bu an bekleniyormuşçasına birçok düz dünya teorisyeni ortaya farklı iddialar atarak Shelley'i destekler nitelikte paylaşımlarda bulundu. Shelley sonrasında bunun şaka amaçlı uydurulmuş bir yalan olduğunu söylese de düz dünyacılar bu konuyu uzun bir süre gündemde tuttu. 4. Bir diğer iddia da şu. Gök kubbe denilen şey kristalimsi bir yüzey ve dünyayı çevreliyor. Hiçbir zaman dış uzaya gidilemedi ve bu kubbe aşılamadı. Yani ne Ay'a çıkıldı, ne uydular var, ne de Mars'a uzay aracı gönderildi. Çin, Hindistan, Rusya, Japonya, Amerika ve daha birçok ülke bir olmuşlar. Bütün dünya vatandaşlarını kandırmak için ellerinden geleni yapıyor. Üstelik bunu 1956 yılından beri yapıyorlar. 5. Düz dünyacıların farklı bir iddiası da şöyle. Asıl dünya haritası Birleşmiş Milletler logosundaki gibidir. Bizimle dalga geçtikleri yetmiyormuş gibi bir de gerçeği gözümüze sokuyorlar. Bunu ispat edemiyor oluşumuz bizi çıldırtıyor. 6. Hani dünya yuvarlaktı da biz bu kadar uzaktan bu şehri göremiyorduk. Alın size 63 kilometre öteden çektiğimiz Toronto fotoğrafı. Sizin dediğinize göre o binaların hiçbirini görmememiz lazım ama bakın biz
CN Tower'ın kubbesini bile görebiliyoruz. Bunu da açıklayın dünya yuvarlak diye haykıranlar diye konuşuyor düz dünyacılar. Ama bilim adamlarının bunun ışığın kırılmasının bir sonucu olduğunu söylemeleri onları tatmin etmiyor. Dünya düzdür ve fizik bilimi yalandır. Düz dünya teorisyenlerinin iddiaları saymakla bitmez. Üstelik dünyanın yuvarlak olduğuna dair bütün kanıtları çürütecek iddialara da sahipler. Biz de bir de dünyanın yuvarlak olduğuna dair bizlere sunulan kanıtlara bakalım. Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtları. Phil Plate'in BBC'de yayımladığı Düz Dünya yazısından sonra düz dünyacıların iddialarının ardından bilim insanlarının aklına ilginç fikirler geldi. Bilim insanları dünyanın düz olduğunu boşa çıkartmanın bile saçma olduğunu ifade ediyor. İşte dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilgiler. Dünyanın aydaki gölgesi. Dünyanın küresel doğası hakkında oldukça fazla gözlem yapan Aristoteles, ay tutulması sırasında ayın yüzeyindeki gölgesinin yuvarlak olduğunu farkına vardı. Dünyanın her ay tutulmasında ürettiği oval gölge, dünyanın sadece yuvarlak değil, küresel olduğunu da kanıtlıyor. Gemiler ve ufuk çizgisi. Bir limanda veya sahilde ufka doğru baktıysanız, yaklaşan gemiler ufuktan belirmiyor. Daha ziyade denizin altında ortaya çıkıyor gibi görünür. Gemilerin sanki dalgalardan çıkıyor gibi görünme nedenleri dünyanın düz değil, yuvarlak olmasıdır. Değişen takım yıldızları. Aristoteles, Mısır gezisinden döndükten sonra Mısır'da ve Kıbrıs'ta kuzey bölgelerden görünmeyen yıldızlar görünüyor dedi. Ekvatordan ne kadar uzaklaşırsanız bilinen takım yıldızları o kadar ufka doğru yönelir ve yerine farklı yıldızlar gelir. Bu olay dünya düz olsaydı kesinlikle olmazdı. Gölgeler ve çubuklar. Zemine sapladığınız sopa bir gölge oluşturur. Gölge zaman geçtikçe hareket eder. Eğer dünya düz olsaydı farklı yerlerde saplanan iki sopa aynı gölgeyi üretirdi. Fakat öyle değil. Eratosthenes bu ilkeyi dünyanın çevresini oldukça doğru bir şekilde hesaplamak için kullanırdı. Yüksekten uzağı görebilmek. Ne kadar yükseğe tırmanırsanız o kadar uzağı görürsünüz. Ufukla aranızda engelsiz bir platformda dursanız bile yüksekteyken daha fazla şey görebilirsiniz. Bu fenomen de dünyanın yuvarlaklığından kaynaklanıyor. Uçaktan ufka bakmak. Uçaklar herhangi bir kenardan düşmeden çok uzun bir süre boyunca nispeten düz bir çizgide yol alabilir. Ayrıca hiç durmadan dünyanın etrafında bir daire çizebilir. Bir transatlantik uçuşunda camdan dışarı bakarsanız çoğu kez ufukta yeryüzünün eğriliğini görebilirsiniz. Zaman dilimlerinin varlığı. New York'ta saat öğleden sonra 12 iken güneş tam tepede, Pekin'de saat 12. Gece yarısı ve güneş ortalıkta yok. Avustralya'nın Adelaide kentinde ise saat 01:30. 13 saatten fazla ileride. Orada gün batımı çoktan bitti. Bu ancak dünyanın yuvarlaksa ve kendi ekseni etrafında dönüyorsa açıklanabilir. Başka gezegenlere bakın. Dünya diğer gezegenlerden farklıdır. Bu doğru. Ne de olsa bizde yaşam var ve hayat olan başka bir gezegen bulamadık. Fakat bütün gezegenlerin belirli özellikleri var ve gezegenimizin de benzer olduğunu farz etmek mantıklı. Bütün gözlemlerimiz diğer gezegenlerin küresel olduğunu gösteriyor. 1610'da Galileo, Jüpiter'in etrafında dönen ayları gözlemledi. Onları daha büyük bir gezegenin etrafında dönen küçük gezegenler olarak tanımladı. Bu gözlem kilisenin kabul etmesi zor bir açıklamaydı.
Çünkü her şeyin dünyanın etrafında dönmesi gerektiği şeklindeki modele meydan okuyordu. Bu, gezegenlerin küresel olduğunu gösterdi. Çekim kuvveti, yani yer çekimi. Bir kürenin üzerinde dolaşan karıncayı hayal edin. Böceğin bakış açısından hareket ettiğinin tek göstergesi karıncanın ayaklarının oynamasıdır. Yüzeyin şekli hiç değişmez. Bir kürenin kütle merkezi kürenin merkezindedir. Şimdi de düz bir yüzey düşünün. Düz yüzeyin kütle merkezi ortasındadır. Bu nedenle yerçekim kuvveti yüzeydeki herhangi bir şeyi yüzeyin ortasına doğru çekecektir. Eğer yüzeyin kenarında duruyorsanız yer çekimi sizi yan yan yüzeyin ortasına doğru çekecektir. Yani normalde dünyada durduğunuzda olduğu gibi yere doğru değil. Uzaydan çekilen görüntüler. Geçtiğimiz 60 yıllık uzay araştırmasında uyduları, inceleme cihazlarını ve insanları uzaya gönderdik. Bazıları geri döndü. Bazıları hala Güneş sisteminde veya ötesinde seyahat ediyor ve birçoğu dünya üzerindeki alıcılarımıza muhteşem görüntüler iletiyor. Bu fotoğrafların tümünde dünyanın şekli küresel. Peki dünya düz olsaydı ne olurdu? Yassı bir gezegen, gezegenlerin nasıl oluştuğu ve nasıl davrandığına dair bildiğimiz her şeye karşı olacak kadar inanılmaz bir gözlem olacaktır. Sadece gezegen oluşumu değil, yıldız oluşumu ve uzaydaki hızlar ve hareketler hakkında bildiklerimizi de değiştirir. Kısacası gezegenimizin küresel olduğuna dair varsayımda bulunmuyoruz. Bunu kanıtlarla biliyoruz. Düz dünyacılar teorilerine devam edecek. Ancak bilim insanları da bilimsel kanıtlarla dünyanın küresel olduğunu ortaya koymayı sürdürecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dünya düz mü yoksa yuvarlak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.